Kitap çevirmenliği sandığınız kadar romantik bir iş mi, yoksa perde arkasında sizi şaşırtacak zorluklar mı saklı? Gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? Bu videoda kitap çevirmenliğinin bana göre artılarını ve eksilerini anlatıyorum. Artılarla başlayalım. Bir numara, kitap çevirmenliğinin her dönem talep görecek bir iş olması. Çünkü insanlar hikaye anlatmayı severler. İlk insanlar bile mağara duvarlarına resimler çizerek hikayeler anlatmaya çalışmışlar. İnsanlar yaşadıkça hikayeler ve kitaplar hep var olacak. Dolayısıyla çevirilerde. Bu durum kurgu dışı eserler için de geçerli. Çünkü tarih de kayıt altına alınmak zorunda. 2 numara, bir ofiste çalışmak zorunda olmamak. Bunun en güzel yanı da sabahları trafiğe takılıp işe yetişme stresi yaşamamak. Bu büyük şehirlerde ciddi bir kaygıya neden olabiliyor. Ama sanmayın ki öğlene kadar uyuyorum. Son derece düzenli bir hayatım var. Zaten küçük bir kızımız var, o da okula gidiyor. Dolayısıyla gün benim için sabah erkenden başlıyor. Kızımı okula, eşimi işe gönderdikten sonra benim mesaim başlıyor. Kızımı akşamüstü okuldan ben aldığım için zamanımı çok iyi kullanmam gerek. Şimdi çeviri programıma bir de YouTube videoları eklendi. Ama programlı olmak beni her zaman daha iyi motive etmiştir. 3 numara, iş ortamındaki ego çatışmalarından, entrikalardan ve mobbinglerden uzak kalabilmek. 4 numara, bireysel çalışma şansı ve yapabileceğiniz işi seçebilme özgürlüğü. İş hayatındaki en zor pozisyonlar ara pozisyonlar. Yani had safhada sorumluluk üstlendiğiniz ama yetkinizin kısıtlı olduğu konumlar. Böyle işlerde tüm övgüyü yöneticiler alır ama bir terslik olduğunda sizden hesap sorarlar. Veya o şekilde talimat verdiklerini inkar ederler. Bu durum benim o kadar çok başıma geldi ki. Sonunda bıktım ve kimseye hesap vermeden çalışabileceğim bir iş yapmak istedim. 5 numara, nitelikli insanlarla çalışmak. Kitap çevirisi yaparken editörlerle muhatapsınız ve karşınızda eğitimli kişiler var. Ben bu açıdan hep şanslı oldum. Mutlaka yayıncılık sektöründe de sıkıntılar vardır ama benim deneyimim olumlu. 6 numara, her kitapla yeni bir sözcük, yeni bir kavram öğrenmek. İngilizce öğrenmeye 12 yaşında başladım ve hiç bırakmadım. Ve inanın hala her çevirdiğim kitapta yeni bir şey öğreniyorum. Bu dille ilgili olmasa da kültürel bir detay olabiliyor. Çeviri yapmak insanı fazlasıyla zenginleştiren bir iş. 7 numara, özellikle de özne ve yüklemin farklı konumlandığı diller arasında çeviri yapmanın mükemmel bir beyin jimnastiği olması. 8 numara, topluma kalıcı bir değer kazandırmanın verdiği mutluluk. Ben yaptığım işin sonuçlarını görmeyi seviyorum. Çevirmenlik de böyle bir iş. Çevirdiğiniz kitabı basılı olarak elinizde tutmak inanılmaz büyük bir mutluluk. Gelelim eksilere. 1 numara, kitap çevirmenlerinin sosyal sigorta sistemine dahil olmamaları. Bu ciddi bir sorun. Ben daha önce uzun süre kurumsal işlerde çalıştığım için emeklilik sistemine dahilim. Ama çevirmenlik sözleşmeli olarak yapılan bir iş ve yayın evi bünyesinde sigortalı bir çalışan değilsiniz. Bu yüzden alternatif bir plan yapmanız gerek. 2 numara, aldığınız ücretin bazen harcadığınız emeğe oranla düşük kalması veya ödemenizi zamanında alamamak. Mağdur olmamanız için verebileceğim en iyi tavsiye, bilinen yayın evleriyle mutlaka sözleşme yaparak çalışmanız ve telifli sözleşmeler yapmanız. Emek ücret orantısı ülkemizdeki pek çok işte büyük bir sorun. Tek gelir kaynağınız çevirmenlik ise bir aile geçindirmekte zorlanabilirsiniz. Ama çok satan, kitapları sürekli yeni baskılar yapan bir yazarın çevirmeniyseniz güzel kazançlar da elde edebilirsiniz. Bu biraz da sizin performansınıza ve koşullara bağlı. 3 numara, zamanı iyi yönetme zorunluluğu ve dikkatinizi dağıtan tuzakların fazlalığı. Her gelen bildirimde telefonu elinize alırsanız sürekli kesintiye uğrarsınız ve dikkatinizi toplayamazsınız. 4 numara, evden çalıştığım için bunun bazı kişiler tarafından iş olarak algılanmaması, keyfi bir hobi olarak görülmesi. 5 numara, sektördeki değişikliklerin yansımaları. Bazen bir kitabı A editörüyle konuşuyorsunuz, B editörüyle başlıyorsunuz, C editörüyle bitiriyorsunuz. Bu benim başıma nadiren de olsa geldi. Ancak yine de süreci sorunsuz bir şekilde sürdürdük. Sonuçta yayın evleri de birer iş yeri ve mutlaka anlaşmazlıklar, sirkülasyonlar olabiliyor. 6 numara, bazı telifli çevirilerin yayın evi politikaları nedeniyle basılmaması. Bugüne kadar çevirdiğim ve yayın evi basmaktan vazgeçtiği için piyasaya çıkamayan tek bir telifli çevirim var. Basılmayan başka çevirilerim de oldu. Ancak hepsi tek seferlik ödemeler olduğu için ben teslim tarihinden sonra ödememi aldım. 7 numara, kitapların ve okumanın ülkemizde öncelikli bir ihtiyaç olarak görülmemesi. 8 numara,
Bazı sözcüklerin, terimlerin bazı dillerde karşılığı yok. Uygun bir karşılık bulmak için saatlerce kafa patlattığım oluyor. Bazen de kültürel öğelerin anlaşılması için çok sayıda dipnot ve çevirmen notu kullanmak gerekiyor. Bunları özellikle young adult dediğimiz türü kaleme alan genç yazarlar kullanıyorlar. Ama bu ses benzeşmeleri ve orijinal dildeki nüanslar bazen çeviride kayboluyor. Ben kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum ama bu genç yazarların sadece kendi kültürlerine odaklı yazdıkları o kadar belli ki. Keşke o kitabın başka bir dile çevrilme ihtimalini de hesaba katsalar. Burada yıllar önce bir delirme anımda yazdığım bir denememi okumak istiyorum. Sevgili yazar dostum, arada bir bunalıyorum. Bu da o günlerden biri işte. Biraz kendi kendime söyleneceğim, seni çekiştireceğim. Umarım kusuruma bakmazsın. Şurada kaç sayfadır, kaç gündür, kaç gecedir kader birliği yapmışız. Benim de 2 satır karalamaya hakkım olsun değil mi? Sevgili yazar dostum, ne olursun metinde omuz silkme, başıyla onaylama, başını 2 yana sallama, başını hafifçe yana eğme, gözlerini devirme, iç çekme, alaycı bir biçimde gülümseme, kaşlarını kaldırma ve somurtma eylemlerini insaflıca kullan. Zaten diyaloglardan karakterlerin meramını anlıyoruz, merak etme. Güzelim romanı senaryoya çevirme. Dizi izlemiyoruz, kitap okuyoruz. Hayal gücümüzü daha çok kullanmak istiyoruz. Sen karakterin alnına düşen saç tutamının açısına kadar betimleyince işin zevki kaçıyor. Ara sıra kendinle şuna benzer iç konuşmalar yap. Acaba bir gün bu kitap çok tutar da başka dillere çevrilir mi? Zavallı bir kitap çevirmeni gecesini gündüzüne katıp benim çok zekice bulduğum ses oyunlarını, küfürleri ve kültürel göndermeleri kendi diline yansıtmaya çalışırken helak olur mu? Yapma güzel kardeşim, etme eyleme. İnan ki bunlar ucuz numaralar. Hangi klasikte böyle örneklere rastladın söylesene. Tabii ki özgürce yaz, kendini kısıtlama ama işin bu kadar da kolayına kaçma. Bundan 30 sene sonra senin çok zekice bulduğun argo tabirlerin hala yaşayacağını mı sanıyorsun? Zamansız metinler yaratmak sence de daha iyi bir fikir değil mi? Canın sıkıldıkça aç dünya haritasını, başka kıtalara ve ülkelere bak. Onların da farkında ol. Neden mi? Dünyanın sadece sizin markalarınızdan ibaret olmadığını anlamak için. Tabii ki kendi kültürünü yansıtacaksın. Ama ne olursun abartma. Hem metni sekteye uğratıyorsun, hem de çevirmeni Google abonesi ve dipnot bağımlısı yapıyorsun. Yazdıklarını acımasızca eleştir. Bir de kendine acımasız bir editör bul. Mümkünse yazdıklarının 1/3'ünü kırpsın. Sahne tekrarları yapma. Bir önceki bölümde neler olduğunu özetleme. Kitap zaten elimizde. Unutursak açıp bakarız. Yine aynı benzetmeyi yapacağım ama dizi mi izliyoruz Allah aşkına? Geçen bölümü özetlemene ne gerek var? Kitabını çok satan başka bir kitabı şablon alarak yazma. Bu neden çok kötü bir fikir biliyor musun? Birileri bunu senden önce başarmış. Senin kitabın ister istemez onunkiyle kıyaslanacak ve eğer yeterince iyi değilse X'in kötü bir kopyası olarak hatırlanacak. Özgün olursan belki X'ten de meşhur olursun. Kim bilir? Bu yazdıklarım sadece senin kitabın için değil, çevirdiğin ve okuduğun pek çok kitap için geçerli. Tabii ki istisnalar var ama onlar da kaideyi bozmuyorlar. Ne olur kızma. Kendine iyi bak sevgili yazar dostum. Ne kadar dolmuşum bunu yazdığım gün. Acaba ne çeviriyordum? Keşke not alsaymışım. Neyse işte insan bazen kitap çevirirken böyle karışık duygulara kapılabiliyor. Listeme bakınca 8 tane artı 8 tane de eksi yön görüyorum. Bana göre artı yönlerin getirdikleri, eksi yönlerin götürdüklerinden daha fazla. Benim için düşünsel, kendimden bir şeyler katabileceğim bir iş yapmak önemli olduğundan kitap çevirmenliği bana bu açıdan gereken tatmini sağlıyor. Başka merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bir cevap videosu çekerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve içeriklerimi düzenli olarak izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.